Yıldızlar nelerden oluşuyor? Astrofizik ile ilgili bu temel sorunun cevabı 1925 yılında 25 yaşındaki doktora öğrencisi Cecilia Payne tarafından keşfedildi ve açıklandı. Bilimi değiştiren doktora tezi 1960'ta seçkin gökbilimci Otto Struve tarafından astronomi alanında yazılmış en parlak tez olarak değerlendirilse de bunu söyleyen bir kadındı. Adı Galileo, Newton ve Einstein ile birlikte anılması gerekirken akademik kurumların erkek hakim yapısı onu hak ettiği payeyi almasına engel oldu. Cecilia Payne, İngiltere Wendover'da doğdu. Babası Oxford Üniversitesi'nde öğretim görevlisi, annesi akademik başarılara sahip bir Alman ailesinden gelen yetenekli bir ressamdı. Cambridge Üniversitesi'ne girdikten kısa süre sonra bir bilim ile ilgilenmek istediğini biliyordu. Ama hangi dala ağırlık vereceğinden emin değildi. O sıralarda gökbilimci Arthur Eddington, Einstein'ın genel görelilik teorisini kanıtlayan bir gözlem olan 1919 güneş tutulması hakkında verdiği bir konferansa katıldı. İlerleyen zamanda Profesör Eddington ile tanışma fırsatı yarattı. Kendisine astronom olmak istediğini söyledi. Eddington ona okuması için bir dizi kitap önerdi. Ama onları zaten okumuştu. Eddington'ın devamında ona yeni astronomik dergilere erişim imkanı sağlayacak gözlemevi kütüphanesini kullanma şansı vermesi astronomik araştırmalarının kapısını açtı. Cambridge'de eğitim gördüğü süreçte bir kadının öğretmen rolünün ötesine geçme şansının az olduğunu olmadığını fark eden Cecilia, 1923'te hayatının geri kalanını yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek için İngiltere'den ayrıldı. Harvard Koleji Gözlemevinin yeni müdürü Harlow Shapley ile tanıştı. Harvard Koleji Gözlemevinde doktorasına başlayan Cecilia Payne, astronomi alanındaki lisansüstü programına giren ikinci kadın oldu. Cecilia Helena Payne, 10 Mayıs 1900'de İngiltere'nin pazar kasabası Wendover'da üst sınıf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası çok yönlü Edward John Payne'di. Yetenekli müzisyen, Oxford Üniversitesi üyesi, büyük tarihlerin yazarı ve son olarak bir avukat ve yargıçtı. Annesi, akademik olarak başarılı bir Alman ailesinden gelen yetenekli bir sanatçı olan Emma Leonora Helena, kızlık soyadı Pertz'di. Oldukça sert bir kadın olan Cecilia'nın annesi 3 çocuğunu tek başına büyüttü. Kocası öldüğünde hepsi çok gençti. Cecilia en büyüğüydü. Cecilia'nın annesi çocuklarının iyi eğitim almasını sağladı. Oğlu büyüdü, bir arkeolog oldu. Diğer kızı da mimar oldu. Cecilia 8 yaşında bilim adamı olmaya karar verdi. Cecilia 6 yaşında Wendover'daki evinin karşısındaki küçük bir kız okuluna gitmeye başladı. Dersleri kadınların daha güçlü olduğunu söyleyen Bayan Elizabeth Edwards tarafından yönetildi. Bayan Edwards okulu askeri disiplinle yönetiyordu. Cecilia okumayı öğrendi ve hevesli bir okuyucu oldu. Zihinsel aritmetikte sık sık egzersizler yaptı. Bayan Edwards kızlarından uzun şiirleri ezbere öğrenmelerini istedi. Cecilia bunun daha sonraki bilimsel çalışmalara yardımcı olduğunu, çünkü hafızasını çok yüksek bir seviyeye taşıdığını söyledi. Bu küçük okulu bıraktığında Cecilia temel Latince öğrenmişti ve Fransızca ve Almanca konuşabiliyordu. Geometri eğitimi almış, 2. dereceden denklemler seviyesine kadar cebir yapabiliyordu ve kimyasal bir terazinin nasıl kullanılacağını öğretilmişti. Evde yetenekli bir piyanist oldu. Cecilia lise yıllarını Londra'daki St. Paul Girls' School'da geçirdi. Bilimi sevmesi için olumlu bir şekilde cesaretlendirildi ve 10 yıl önce babasının ölümünden bu yana birkaç kelimeden daha fazlasını söylediği ilk kişi olan ünlü besteci Gustav Holst tarafından müzik öğretildi. Okulun orkestrasında çaldı ve Holst ona idare etmeyi öğretti. Cecilia'yı müzisyen olmaya çağırdı ama kalbi bilim insanı olmaya kararlıydı. Cambridge zamanlarına bakalım şimdi. Cecilia Payne'in amacı Cambridge Üniversitesi'nde bilim okumaktı.
Bunun için parası olmadığından tam burs kazanması gerekiyordu. Neyse ki tüm masraflarını karşılayacak kadar cömert olan tek bursu kazanarak bu zorlu hedefe de ulaştı. 19 yaşında Eylül 1919'da Cambridge'in Newnham Koleji'nde botanik eğitimi almaya başladı. Botanist olmak isteyen biri için alışılmadık bir seçim olan fizik dersinde de ısrar etti. Ancak Ernst Rutherford Cavendish laboratuvarından sorumluydu ve Payne büyük adamın derslerine katılmak istedi. Ünlü Agnes Arber ona botanik dersi verdi. Ancak Payne de fizik bilimleriyle daha çok ilgilendiği için anlaşılmaya başlamıştı. Cavendish laboratuvarında çalışırken elektronun keşfi J.J. Thomson ve Rutherford'un kendisi de dahil olmak üzere birçok Nobel ödülü sahibiyle temas kurdu. Nicelleştirilmiş bor atomu üzerine katıldığı dersler Niels Bohr tarafından bizzat verildi. Arthur Eddington'ın genel görelilik teorisi üzerine bir konferansına katıldıktan sonra 3 gece uyuyamadı. Bunun anlamı sonuçları ve dünya algısı nasıl değiştirdiğini heyecanla düşünerek neredeyse kendini bir sinir krizine sürükleyecekti. Fizik okumaya karar verdi ve ayrıca astronomi derslerine katılmaya başladı. Astronomi kitaplarını hevesle inceledi ve bazı astronomik gözlemler yaptıktan sonra gayri resmi olarak yürütmesi için araştırma çalışmalarını vermekten mutluluk duyan Eddington'a yaklaştı. Bu Royal Astronomical Society tarafından yayınlanan Yıldızların Düzgün Hareketi üzerine bir makale yazmasına yol açtı. Bu işi yaparken bir şeyi anlamadığını itiraf etmekten asla utanmamayı da öğrendi. Cecilia Payne hakkındaki 5 gerçeğe bakalım. Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi ona dünya hakkındaki görüşlerini değişmek üzere olduğunu ve bunu kanıtlayacağını tam olarak anlamasını sağladı. Sanki o sırada tüm yıldızlar onun dünyasında hizalanmış gibiydi. Doktora derecesi alan ilk kişi oydu. Harvard Üniversitesi'nden astronomi doktorası. Doktora tezi yaşamı boyunca sahip olduğu daha birçok sonucun yalnızca ilkiydi. Ayrıca Harvard'daki fakültede tam zamanlı profesörlük görevi verilen ilk kadındı. Astronomik araştırmada ömür boyu mükemmellik için verilen prestijli bir onur alan Henry Norris Russell ödülüne layık görüldü. Stellar Atmospheres adlı tezi en parlak PhD astronomide yazılmış tez olarak geçti. Misyon ve çalışmalarına bakalım. Cecilia Payne'in tezi yıldızların kompozisyonundan bahsetti. Özellikle helyum ve hidrojenin ana bileşenleri olduğunu tespit etti. Teorisi reddedilmiş olmasına rağmen sonunda kanıtlanmış ve söz konusu alanda daha fazla çalışmanın yapılmasının yolunu açmış olsa da ilk başta daha sonra çabasını tanıyan ünlü gökbilimciler Henry Norris Russell ve Otto Struve tarafından eleştirildi. Cecilia Payne dünyanın kadınlara bakışını değiştiren birkaç kişiden biriydi. Özellikle bir kadının başarısının tabu sayıldığı bir dönemde örnek çalışmalarıyla takdir toplayarak tarih yazdı. 26 yaşında Amerikan Man of Science listesinde yer alan en genç bilim insanıydı. Ayrıca Harvard'da profesör pozisyonunu kazandı ve sonunda astronomi bölümüne başkan olarak atandı. Bu statü resmi olarak bir kadına devredilemediğinden bu muazzam bir başarı olarak kabul edildi. Profesyonel gökbilimci ve profesör kariyerine bakalım. Doktora ile mezun olduktan sonra Payne, Harvard gözlemeninde yüksek parlaklığa ve değişken yıldızlara sahip yıldızlar üzerinde çalışmaya devam etti. Kendisi ve asistanları 3 milyondan fazla gözlem yaptı. Bu çalışma hakkında 1930 tarihli Stars of High Luminosity adlı kitabında ve 1954 tarihli Variable Stars and Galactic Structure adlı kitabında yazdı. Tüm kariyerini Harvard'da geçirdi. Burada 1956'da tam profesör olarak atanan ve bir bölüme ilk başkanlık yapan kadın oldu. 1966'da resmen emekli oldu ancak araştırma çalışmalarını sürdürdü. Başarılarına bakalım. 1924 Amerikan Astronomi Topluluğu'na seçildi. 1934 astronomide Annie Jane Cannon ödülünü aldı.
1936 Amerikan Felsefe Topluluğu'na seçildi. 1952 Radcliffe Koleji Başarı Ödülü aldı. 1961 Rittenhouse Franklin Enstitüsü Madalyası. 1976 Henry Norris Russell Ödülü. Kişisel detaylar ve son açıklamalarımızı verelim. Payne 1931'de Amerikan vatandaşı oldu. 1933'te Almanya'da Rus astrofizikçi Sergey Gaposchkin ile tanıştı. 1934'te evlendiler ve Massachusetts Lexington'da bir ev kurdular. İlk başta her ikisinin de akıcı olduğu tek dili olan Almanca iletişim kurdular. Evlendikten sonra araştırma çalışmalarının çoğu ortaklaşa yürütüldü. 3 çocukları oldu. Catherine ve Peter astronom oldu. Edward'ın bir beyin cerrahı oldu. Cecilia tüm ailesinin üyesi olduğu 1. Üniteryen Kilisesi'nde pazar okulunda öğretmenlik yaptı. Cecilia Payne Gaposchkin 7 Aralık 1979'da Cambridge, Massachusetts'te 79 yaşında akciğer kanserinden uykusunda öldü. Kızı Catherine, sigaranın annesinin tek kusuru olduğunu fark etti. Cecilia bedenini bilime bıraktıktan sonra Tufts Tıp Fakültesi'nde mezarlığına Tewksbury, Massachusetts'te gömüldü. Evet, yine bilim için bayağı bir başarı elde etmiş, bayağı bir çalışma sağlamış Cecilia Payne adlı bilim insanının biyografisini incelemiş olduk. Bu da Marie Curie gibi benim özellikle biyografisini almak istediğim kadınlardan biridir Cecilia Payne. Gerçekten başarılı bir kariyer süreci geçirmiş. Bazen kadın olduğu için zorluklar çekmiş ama bazen de bu zorlukların meyvesini almayı başarmış. Ve adı da her ne kadar Marie Curie kadar duyulmamış olsa da aslında büyük başarılara da imza atmış, öyle gözüküyor. Ve kariyerine baktığımızda, aldığı ödüllere de baktığımızda gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ben bazen makale içinde de okurken bilim adamları diyorum ama bu tarz diyaloglarda bilim insanı demenin doğru olduğunu biliyorum. Arada böyle bir kelime kullandıysam da bunu sadece erkek hegemonyasına vermek amaçlı kullanmadığımı da bilmenizi isterim. Ben kadın bilim insanlarına da gayet değer veriyorum ve ülkemizde de özellikle kadın bilim insanları yönünden artış olmasını her zaman diliyorum, temenni ediyorum. Ve Cecilia Payne'i araştırırken de bir nevi hikayesini ben Marie Curie'ye benzettiğim için özellikle biyografisini de bu şekilde sizlere sunmak için hazırladım. Öyle düşünebilirsiniz. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın.